Antik Yunan ve Roma dünyalarının mitolojik zenginliğine hoş geldiniz. Bu podcast serimizde, tanrıların, kahramanların, canavarların ve efsanelerin büyüleyici dünyasına dalacak, bu mitlerin antik toplumların yaşamlarını ve inançlarını nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Geçmişin derinliklerinden gelen bu hikayeler, günümüz kültürünü nasıl etkilemeye devam ediyor? Hep birlikte keşfedeceğiz. Olimpos'un hükümdarları. Yunan panteonunun kalbi, Olimpos Dağı'nda toplanan tanrılar ve tanrıçalardır. Zeus, gökyüzünün ve tanrıların kralı olarak, adaleti temsil ederken, yıldırımlarıyla hüküm sürerdi. Ancak, iktidara ulaşmak için şiddet ve hileye başvurduğu da bilinir. Eşi ve kız kardeşi Hera, kıskançlığı ve evliliği korumasıyla öne çıkarken, Zeus'un çapkınlıklarına sürekli öfke duyardı. Denizlerin efendisi ve yeraltı dünyasının hakimi. Poseidon, denizlerin dalgalı sularına ve depremlere hükmederken, Hades yeraltı dünyasının karanlık derinliklerinde hüküm sürerdi. Poseidon'un çalkantılı aşk hayatı, deniz canavarları ve tanrısal varlıkların doğmasına yol açarken, Hades, yeraltı dünyasının acımasız kurallarıyla bilinirdi. Aşkın ve savaşın iki yüzü. Afrodit, aşkın, güzelliğin ve arzunun tanrıçası olarak, kalpleri heyecanlandırırken, Ares, savaşın vahşetini ve şiddetini temsil ederdi. Afrodit'in evliliğe rağmen Ares'le ilişkisi, tanrıların dünyasındaki çalkantılı aşk ilişkilerinin bir örneğiydi. Bilgeliğin ve sanatın tanrıçası. Athene, bilgeliğin, stratejinin ve savaşın tanrıçası olarak, hem zekayı hem de cesareti temsil ederdi. Zeus'un başından doğarak dünyaya geliş hikayesi, onun eşsiz gücünü ve becerilerini sembolize ederdi. Aynı zamanda zanaatların ve özellikle de gemi yapımının da hamisiydi. Apollon, müziğin, sanatın, kehanetin ve okçuluğun tanrısı olarak, hem güzelliği hem de yıkımı temsil ederdi. Delphi'deki tapınağı, antik dünyanın en önemli kehanet merkeziydi. Artemis, avın, vahşi doğanın ve ayın tanrıçası olarak, özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil eder. Aynı zamanda genç canlıları korurdu. Dionysos, şarabın, eğlencenin ve tiyatronun tanrısı olarak, insanları coşkuya ve kendinden geçmeye teşvik ederdi. Doğaüstü güçleriyle tanınan Dionysos, bazen bir hayvan, bazen bir insan kılığında görünür ve hem nazik hem de korkunç olabilirdi. Hephaistos, ateşin, volkanların ve zanaatların tanrısı olarak, eşsiz yeteneğiyle tanınırdı. Ancak, fiziksel engeli, onun tanrılar arasındaki benzersiz bir figür olmasını sağlardı. Hermes, tanrıların habercisi, hırsızların koruyucusu, ticaretin ve yolculukların tanrısıydı. Yunan mitolojisinde kahramanlık. Yunan mitolojisindeki kahramanlar, insanüstü güçlere sahip olmasa da, cesaretleri, yetenekleri ve zorluklara karşı duruşlarıyla öne çıkardı. Herakles, bilinen diğer adıyla Herkül, antik dünyanın en ünlü kahramanlarından biriydi. 12 görevini tamamlamak için canavarlarla mücadele etti. Adaleti savundu ve sonunda tanrılar arasına katılarak ölümsüzlüğe kavuştu. Herakles, hem fiziksel gücün hem de ahlaki erdemin bir örneğiydi. Ancak aynı zamanda tutkularının ve öfkesinin de kurbanı olabilirdi. Theseus, Atina'nın kahramanı olarak, Minotaur'u yenerek labirentten kurtuldu. Aynı zamanda, Attika bölgesini birleştirerek Atina'yı güçlü bir şehir devleti haline getirmesiyle de tanınırdı. Perseus, Medusa'nın başını keserek ün kazandı. Aynı zamanda Andromeda'yı deniz canavarından kurtararak da kahramanlığını kanıtladı. Truva Savaşı ve kahramanlık. Truva Savaşı, Yunan mitolojisinin en önemli olaylarından biriydi. Aşils, en büyük Yunan savaşçısı olarak, öfkesi ve kahramanlığıyla öne çıkardı. Hektor, Truva'nın en büyük savaşçısı olarak, ailesine ve şehrine olan bağlılığıyla tanınırdı. Odysseus, zekası ve kurnazlığıyla savaşta önemli bir rol oynadı ve geri dönüş yolculuğunda birçok zorluğa göğüs germek zorunda kaldı. Yunan mitolojisinde insanlığın kökeni hakkında çeşitli mitler bulunmaktadır. Prometheus, insanlara ateşi vererek Zeus'un gazabını üzerine çekmiş ve sonsuz işkenceye mahkum edilmişti. Pandora'nın kutusundan çıkan kötülükler ise insanlığın başına gelen zorlukları ve acıları sembolize ederdi. Roma Panteonu'nun yükselişi. Romalılar,
mitolojilerini oluştururken Yunan mitolojisinden büyük ölçüde etkilendiler. Ancak, Roma mitolojisi, daha çok devletin ve toplumun değerlerini yüceltmeye odaklanmıştır. Jüpiter, Roma Panteonu'nun baş tanrısı olarak, Yunan mitolojisindeki Zeus'un Roma'daki karşılığıydı. Roma'da devletin koruyucusu ve yasaların kaynağı olarak görülürdü. Juno, Jüpiter'in eşi ve kız kardeşi olarak, evliliği ve kadınları korurdu. Minerva, bilgelik, zanaat ve savaş tanrıçası olarak, Athene'nin Roma'daki karşılığıydı. Mars, savaşın tanrısı olarak, Roma ordusunun ve devletinin gücünü temsil ederdi. Venüs, aşkın ve güzelliğin tanrıçası olarak, Afrodit'in Roma'daki karşılığıydı. Ve aynı zamanda Roma'nın efsanevi kurucusu Aeneas'ın annesiydi. Neptün, denizlerin tanrısı olarak, Poseidon'un Roma'daki karşılığıydı. Pluto, yeraltı dünyasının tanrısı olarak, Hades'in Roma'daki karşılığıydı. Roma mitolojisinde kahramanlık. Romalılar, mitlerinde kahramanlık, vatanseverlik ve kamu görevine önem veriyorlardı. Aeneas'ın Troya'dan kaçarak İtalya'ya gelmesi ve Roma'yı kurması, Roma mitolojisinin en önemli kahramanlık öykülerinden biridir. Romulus ve Remus, Roma'nın efsanevi kurucuları olarak, dişi bir kurt tarafından büyütülmüş ve Roma şehrini kurmuşlardı. Roma mitolojisinde kadınların rolü hem olumlu, hem de olumsuz olarak temsil edilmekteydi. Lucretia gibi erdemli kadınlar ve Tarpeia gibi hain kadınlar, mitlerin önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. Roma'da imparatorluk ve tanrısallık. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte, imparatorlar da tanrı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ölümlerinden sonra tanrılaştırılan imparatorlar, Roma mitolojisinde önemli bir yer edinmişlerdir. Yunan ve Roma mitolojisinin karşılaştırılması. Ortak kökenler, farklı yaklaşımlar. Yunan ve Roma mitolojileri, aynı köklerden beslenmiş olsa da, farklı kültürlerin etkisiyle farklı yönlerde gelişmişlerdir. Yunan mitolojisi, daha çok bireysel kahramanlık öyküleri ve tanrıların maceraları üzerine kuruluyken, Roma mitolojisi, devletin ve toplumun değerlerini yüceltmeye odaklanmıştır. Tanrıların rolleri. Yunan tanrıları, daha çok insanlara benzer duygulara ve zaaflara sahipken, Roma tanrıları, daha çok toplumsal ve devletle ilgili görevlere odaklanmışlardı. Romalılar için tanrılar, devletin ve toplumun düzenini koruyan güçlerdi. Mitolojinin kültür ve topluma etkisi. Sanat, edebiyat ve tiyatro. Yunan ve Roma mitolojisi, sanat, edebiyat ve tiyatro üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Tiyatrolar mitolojik hikayeleri canlandırırken, heykeller, vazolar ve diğer sanat eserleri de mitolojik temaları betimlemiştir. Dil, felsefe ve eğitim. Mitolojik kavramlar ve isimler, hem Yunan hem de Latin dillerinde önemli bir yer tutmuştur. Mitler, filozoflar ve bilim insanları tarafından tartışılmış ve yorumlanmıştır. Günümüz dünyasına miras. Yunan ve Roma mitolojisi, günümüz dünyasına kadar ulaşan derin bir etkiye sahiptir. Edebiyat, sanat, film, dizi ve diğer kültürel eserlerde mitolojik temalar sıklıkla kullanılmaktadır. Sonuç. Bu podcast serisinde, Yunan ve Roma mitolojisinin zenginliklerini, derinliklerini ve etkilerini keşfettik. Tanrıların, kahramanların, canavarların ve efsanelerin hikayeleri, sadece antik dünyanın yaşamını değil, aynı zamanda günümüz kültürünü de şekillendirmeye devam ediyor. Bir sonraki bölümde, bu mitlerin günümüz dünyasındaki yansımalarını daha yakından incelemeye devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı, görüş ve önerilerinizi yorum olarak bize bildirmeyi unutmayınız. Vakit ayırıp videomuzu dinlediğiniz için de teşekkür ederiz.